Merhaba, ben Süleyman Gönül Kırmaz, ziraat mühendisiyim. Bitki kimyası benim özel ilgi alanım. En çok araştırdığım makaleler ve çalışmalar yaşlanmayı durduran meyveler. Bunlarla ilgili çok fazla dünyada araştırma var. Bu araştırmaların, çalışmaların, hayvan deneyleri, insan deneyleri ve hücre deneylerinin hepsini topladım. 7 meyveyi hap gibi özetledim. Özellikle yaşlanmayanların yedikleri 7 meyve nelerdir? Özellikle bu meyveleri yediğimiz zaman vücudumuzda neler oluyor? Makalelere baktığım zaman hücre yenilenmesi yapıyor bu meyveler. DNA hasarını tamir ediyor. Aynı zamanda aynen bir arabadaki yol yardımı gibi. Bazı yol yardımları telefon ettiğiniz zaman çok hızlı gelir. Bazıları da çok geç gelir. Bu meyvelerin özellikleri, meyveler yendiği zaman DNA'daki hasar oluştuğu zaman hemen hızlıca tamire gelmeleri ve bu meyvelerin ortak özelliğinden bir tanesi de özellikle cildimizin esnekliğini sağlayan kolajen üretimini de desteklemeleri ve bu meyvelerin bir özelliği de özellikle vücudumuzda oluşmuş ya da oluşabilecek her türlü iltihabi durumda da hızlı devreye giriyorlar. Ben iltihaplanmayı gerçekten çok ciddi buluyorum. Çünkü en basitinden enfeksiyondan en ağır kanserine kadar bütün hastalıkların başlangıcı bir kıvılcım gibi inflamasyon, yani iltihaplanma. Bu meyveler bu anlamda gerçekten iltihaplanmayı durdurma anlamında harika meyveler. Ve yine baktığım zaman meyvelerin en büyük özelliği yüksek düzeyde antioksidan içermeleri. Çünkü biz özellikle 35-40 yaşını geçtikten sonra, orta yaşı geçtikten sonra vücudumuzda özellikle serbest radikaller artıyor. Serbest radikallerin artması demek bizim yavaş yavaş yaşlanma sürecine girmemiz demek. Özellikle bu antioksidanlar bu serbest radikalleri yakalayıp var gücüyle savaşıyor. Peki bu özellikle meyvelerin başka bir özelliği nedir? Bu meyveler polifenolleri çok güçlü. Peki biz özellikle polifenolleri güçlü olan meyveleri yediğimiz zaman ne olur? Aynen serbest radikaller gibi aynı zamanda bizim DNA'mıza bazı bilim adamları diyor ki günlük DNA'ya saldırı 10.000 adet. İnanılır gibi değil. Bunun adı da biz bilimsel kayıtlarda oksidatif saldırı diyoruz. Oksidatif saldırıyı en çok bloke eden özellikle polifenolleri yüksek olan meyveler. Ve biz burada bir gedik açmamak için, polifenollerin hızlıca devreye girmesi için, bizim biyolojimize bir zırh örmesi için bu meyveleri yemek bizim biyolojik şansımızı artırır. Peki o zaman hemen hızlıca yaşlanmayanların yedikleri birinci meyve yaban mersini. Yaban mersini niçin birinci seçiliyor? Çünkü antosiyaninleri çok yüksek, serbest radikalleri yakalıyor ve özellikle yaban mersinin meyvesinde 38, yaprağında da 40 tane fitokimyasal var. Bizim ticari olarak özellikle biz yaban mersinin meyvesine odaklıyız. Aslında yaban mersinin yaprağı da en az meyvesi kadar şifalı. Özellikle bunu çay yapımcı firmalara da söylemiş olayım. Yaprağını kurutup aynen bir kekik gibi, nane gibi kullanabiliriz. Özellikle bir maydanoz gibi, ıhlamur gibi kurutup çay olarak da demleyebiliriz. İkinci düzeyde yaşlanmayanların yedikleri ikinci meyve çilek. Çileğin de ikinci düzeyde seçilmesinin en büyük özelliği antosiyaninlerin yüksek olması, L-gagik asitin mevcut olması ve C vitaminini içermesi. Bu üçlü grup özellikle bizde kolajen üretimini destekliyor. Ve bu çilek bizim özellikle daha genç kalmamıza yardımcı oluyor. Ve yine yaşlanmayanların yedikleri üçüncü meyve kiraz. Kiraz da yine özellikle antosiyaninleri yüksek ve melatonin içeriyor. Melatonin içerdiği şöyle önemli. Çünkü bizim uykumuzun daha kalitesi iyi oluyor.
Uyku kalitesi iyi olduğu zaman bizim vücudumuzdaki günlük tamiratların hepsi başarıyla yerine geliyor. Onun için yani bu dönem kısa bir süre sonra kiraz başlayacak. Mutlaka en azından mevsimsel olarak 3-4 defa kirazı yemek bizim için son derece önemlidir. Ve kirazın bir özelliği de oksidatif stresi de bloke etmesi ve sönümlendirmede son derece başarılı, harika bir meyve. Yaşlanmayanların yedikleri 4. meyve üzüm. Üzüm özellikle resveratrol antioksidanıyla yıldız bir meyve. Aynı zamanda üzümde bu başarılı antioksidanın dışında 20'nin üzerinde de antioksidan var. Ve üzüm kurusu olabilir, yaş olabilir. Hatta bir video yapmıştım. Asmanın yaprağı bile gerçekten üzüm kadar kıymetli. Mutlaka bir şekilde üzümü yiyelim derim. Çünkü üzümün bir özelliği de flavonoidleri içermesi. Flavonoidleri içermesi cildi hem içten hem dıştan tamir etme anlamında gerçekten kıymetli. Üzüm aynı zamanda beynin istediği doğal glikozu sağlamada da gerçekten çok başarılı bir meyve. Özellikle yine yaşlanmak istemeyen insanların yedikleri 5. meyve hepimizin de son derece sevdiği yaz meyvesi olan karpuz. Karpuzun en büyük özelliği likopen içermesi, beta-karoten içermesi ve C vitamini içermesidir. Özellikle likopen domateste de bulunur, karpuzda da yüksek miktarda bulunur. Likopenin en büyük özelliği antikanser özelliği olması, ultraviyole ışıklarla özellikle filtre görevi yapması. Bu da bizim yaşlanma sürecini büyük derecede engelliyor ve özellikle karpuzun bir özelliği de kolajen üretimini destekliyor. Ve karpuzun kendi kırmızı meyvesiyle kabuğu arasında beyaz bir kısım vardır. Bu kısımda özellikle sitrullin var. Sitrulinin en büyük özelliği, sitrulini yediğimiz zaman kadın erkek bizi enerjik yapar ve aynı zamanda sitrulin bizi neşeli yapar. En azından günlük olarak bir dilim karpuzu yiyelim. Bazı uzmanlar karpuzun şekerini tehlikeli görüyor. Aslında karpuzdaki şeker doğal şeker. Tehlikeli olan şeker nişasta bazlı şekerdir. Bunu da özellikle belirtmek isterim. Ve bizim yaşlanmamızı geciktiren 2 harika meyve var. Bunlar ahududu ve böğürtlen. Ahududu ve böğürtlenin bizim yaşlanmamızı engellemesindeki en büyük özelliği L-lactik asit, flavonoidler ve antioksidan, ayrıca C vitamini içermesi. Bunların hepsi birleştiği zaman serbest radikalleri blok ediyor. Aynı zamanda oksidatif stresi de sönümlüyor. Bu 2 olumsuz unsur yok olduğu zaman, hücre yenilenmesine de katkı koyduğu zaman hücre kendini mutlaka yeniliyor ve yaşlı hücreleri hızlıca vücudundan uzaklaştırıyor. Böğürtlen ve ahududu bu konuda gerçekten orman meyvesidir. Son derece şanslı 2 meyvedir. Gelelim son meyvemize. Son meyve nar. Narın en büyük özelliği, özellikle kayıtlarda ve araştırmalarda kolajenleri çok etkili. Bizi genç koymak için ve hücre yenilemesi için polifenolleri son derece etkili. Özellikle kalp ve damar sistemini yeniliyor, plakaları alıyor ve DNA hasarını da hızlıca tamir ediyor. Hücre yenilenmesine de destek sağlıyor. Ve kolajen üretimine de katkı koyuyor. Her türlü iltihabi durumu da engelliyor. Nar gerçekten bu anlamda gerçekten çok güçlü. Bu 7 meyveden bir tane hakkım olsaydı bunu mutlaka nar için kullanırdım. Bunu da özellikle söyleyeyim. Narın bir özelliği de birçok meyve suyunu sıktığımız zaman, ayrıca içine koruyucu koymadığımız zaman buzlukta mutlaka bir şekilde bozuluyor. Sadece nar kendini koruyabilen ilginç bir meyve. Yani şunu diyorum, narı suyunu sıkın, buzluğa koyun, donmuş olarak çözüldüğü zaman tekrar çok taze olarak yiyebiliriz. Şimdi ne dedik? Konuyu bitirdik. Hızlıca bir tekrar etmek istiyorum. Yaban mersini,
çilek, kiraz, üzüm, yaş, kuru ve yaprağı, karpuz, ahududu, böğürtlen, nar. Peki Hipokrat ne der bilir misiniz? Hipokrat der ki yedikleriniz ilacınız, ilacınız da yedikleriniz olsun der. Ot Adam'ın kanalını lütfen takip edin. Ot Adam'ın kanalı ciddi anlamda çok farklı bilimsel makale ve araştırmaları özetliyorum. Elimde gördüğünüz gibi gerçekten 15-16 tane bilimsel makaleyi çaprazlıyorum. 6-7 dakikalık bir video haline getirip hap gibi güzel sizlere sunuyorum. Bir şekilde bildirimlerinizi açın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.